Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine Work and Travel ile ilgili bir videoyla karşınızdayım. Biraz geç oldu, farkındayım. Biraz değil, hatta bayağı geç oldu ama geç olsun, güç olmasın. Birçok sınav ve video girince maalesef erteleye bugün çekebilme imkanım oldu. Sizlere Work and Travel programını yapmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 şeyden bahsedeceğim. Hazırsanız size anlatacağım maddeleri birbirine bağlı zincir gibi düşünün. Çünkü aslında birini açıklarken diğerini tetikleyecek, onu açıklarken diğer etkileyecek. İlk maddemiz arkadaşlar, bir önceki videomda da bahsetmiştim. Acenta bulmanız. Bu neden önemli? İçinizin sindiği, güvendiğiniz ve güvenilir olarak görünen şirketler bulmanız sizin için hem buradaki maceranız, yani hem buradaki o sıkıntılı süreci hem de Amerika'daki geçireceğiniz süreçte size yardımcı olma açısından çok önemli. Çünkü duyuyoruz, görüyoruz, deneyimliyoruz. Bir şirket, içinizin sindiği bir şirket her zaman size yardımcı olur. Bu şirket için bir önceki videomda zaten bahsetmiştim. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Şirketi sadece iyi araştırın, gidin, görün, bakın daha önce kaç öğrenci göndermişler, dönütler nasıl, ne gibi imkanlar sunuyorlar. Hepsi çok önemli. O yüzden ilk dikkat edilmesi gereken madde acenta, yani şirket bulma. Madde 2. İngilizce seviyeniz. İngilizce seviyeniz zaten başvuru koşullarında da olan bir şey. O yüzden travel yapmadan önce ya da bir sonraki maddede açıklayacağım işinizi seçmeden önce aslında üzerinde durmanız gereken, sizin dikkat etmeniz gereken maddelerden biri. Sadece iş için değil, size sponsor görüşmelerinde, yani iş görüşmelerinde, vize görüşmelerinde yarar sağlayacak ve karşıdaki kişinin, yani patronunuzun ya da orada çalışan birinin hakkınızda fikirler oluşmasını sağlayacak nedenler biri. O yüzden İngilizcenize lütfen dikkat edin. Madde 3. Orada yapacağınız iş. Acentanızı buldunuz. İngilizceniz iyi, normal, onu da hallettiniz. Sıra geldi en önemli şeye, işinize. Yani asıl amacı zaten orada çalışıyorsunuz. Bir işiniz var. Size vereceğim en önemli tavsiye bu iş için, arkadaşlar, gitmeden önce danışmanınızla konuşurken veya danışmanınızla konuşmadan önce de hangi işleri istiyorsanız iyi bir araştırma yapın. Çünkü bende biraz şanssızlık oldu. Gitmeden önce her şeyim hazırdı. Gayet güzel bir işim vardı. Daha 1-2 hafta kala işim iptal oldu. İşiniz için gitmeden önce buna karar verin arkadaşlar. Ne istiyorsanız onu bir düşünün. Yani ben oraya gidiyorum. Ben orada ne yapmak istiyorum? Size bir sürü iş seçeneği sunacaklar. O yüzden bir bakın hangi iş grupları var, nerelerde, nereye götürüyorlar, sizi ne olarak çalıştırabilirler. Bunu sık sık danışmanınıza sorabilirsiniz. Siz kendi araştırma yapıp daha sonra danışmanınıza, sevgili danışmanım, ben böyle bir şey istiyorum, lütfen böyle bir iş gelirse beni haberdar ederseniz sevinirim diyebilirsiniz. Az yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Mesela ikinci gidişimde size verebileceğim önerilerden biri arkadaşlar, gidenlerin yorumlarına bakın. Oraya gidenlerin. Zaten size gittiğinizde acentanıza bir sürü tanıtım katalog vesaire verecekler. O yüzden onları alıp okuyup gidenleri ya da internet sitelerinden size işler geldikçe bakarsınız. O yerin ismini internetten yazarsınız. Oraya gidenler var mı? Orada neler yazmışlar? Ortam nasıl? Ücretler nasıl? Yani oradaki atmosfer nasıl gibi birçok şeye bakın. Gitmeden önce işinize karar verin. İyice bir araştırma yapın. Sorup soruşturun. Araştırın. Madde 4. Eyalet seçimi. Diğer bir adıyla gideceğiniz yer. Burada bayağı söyleyeceklerim var. Acentayı buldunuz. Çok güzel. İngilizceniz tamam. İşinizi de buldunuz. Sıra geldi. Zaten iş de eyaletinize bağlı. Yani gideceğiniz yer, çalışacağınız yer. Gideceğiniz yer sizin diğer bütün imkanlarınızı, yapabileceklerinizi etkiliyor. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi birincisi arkadaşlar, bir gittim. Benim çalıştığım yer dağın tepesinde bir oteldeydi. Ve ben ve arkadaşlarım eve gideceğimiz zaman ya da çok erken işimizi bitirdiğimiz zaman akşama kadar servis beklediğimiz anlar oluyordu. Yani böyle benim 4-5 saatim oturuyoruz, bekliyoruz. Herkes işini bitirsin ki servis bizi götürsün. Her gün de Uber'le eve gidemezsin ya da o gideceğin yere. O yüzden mesela çok sıkıntılıydı. Evim güzeldi yine, bir yerlere gidebiliyorduk.
işimden başka bir yere gitmek çok zordu. Şunu önermek istiyorum. Gitmeden önce işiniz size geldiğinde bir Google Maps'ten bakın. Bakın arkadaşlar, ben bunların hiçbirini yapmadım. Çok pişmanım. Çok zorluklar çıktı. Mesela şu an daha bilinçli gidiyorum ve sizlere de bunu söylemek istiyorum. Şimdi işiniz geldi, çok güzel. Size iş sundular. Baktınız güzel bir iş. Yani tam gidebilecek. Bir durun. Bu iş nerede? Eyalet tamam, çok güzel bir eyalet olabilir. Ama işinizin olduğu yere giriyorsunuz. Sizi dağın tepesinde bir yere götürüyorlar. Etraf çalılık çırpılık ağaçlar ve çok fazla ulaşma imkanınız yok merkeze hızlı bir şekilde. O zaman orada bir durun. İkinci iş bulmak istiyorsanız size biraz zorluk çıkar. Bu sizin ikinci iş istiyorsanız özellikle çok etkileyecek. Yani zaman çok önemli arkadaşlar. Bunu büyüdükçe ve özellikle bir yerde çalışınca zaten anlıyorsunuz. O yüzden gideceğiniz yer çok önemli. Mesela eyaletlerde de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ucuz eyaletler var, bir de pahalı eyaletler var. Mesela ben Pittsfield diye bir yerindeydim. Küçük bir şehirdi, çok değişik bir yerdi. Gerçekten çok değişik bir yerdi. Ama ucuzdu. Yani Allah var, ucuzdu. Kaldığım ev de çok ucuzdu. Çok büyük miktarlar çıkmıyordu. Yediğimiz yiyecek, içecek zaten normal oradaki fiyatlara göre. Ucuz yerde kaldım. O yüzden çok fazla aşırı bir masrafım. Özellikle ev kiraları açısından bu yönden şanslıydım. Pahalı eyaletler var. Mesela New York, Los Angeles gibi yerlerde çok güzel işler geliyordu, duyuyordum. Diğer arkadaşlarımdan duyuyordum. Ama şöyle bir şey de var. Tabii ki de hepsi birbiriyle bağlantılı, yani doğru orantılı. Nasıl doğru orantılı? Şöyle arkadaşlar. Ucuz eyaletlerde saatlik ücret daha ucuz. Yaşam şartlarınız da ona göre ucuz. Çok güzel. Pahalı eyaletlerde de çalışma saatiniz güzel. Yani standardın üstünde. Ama ona göre de yaşam şartları aşırı pahalı. Bir arkadaşımdan duymuştum. Yani gitmişti kendisi, New York'ta bir yerde çalışmışlar. Hatırlamıyorum nerede. Ama şöyle diyebilirim size. Bir düşünün. Normal 2+1 gibi. Odada 3 kişi kalıyorlarmış. Ve arkadaşlar haftalık ne kadar ödüyorlarmış biliyor musunuz? $300. Bakın, haftalık ödeniyor. Orada her şey haftalık. Yani maaşlarınızı da haftalık alıyorsunuz. Kiralar, ödemeler, her şey haftalık. Yani haftalık $300. Aylık ne kadar mal oluyor artık siz hesaplarsınız. Ama onun haricinde New York'un göbeğinde tabii ki de onun da bir avantajı var. Gideceğiniz eyalet hem çevresi açısından hem kalacağınız yaşam masrafları açısından hem de ikinci iş bulma açısından çok önemli. Bu yüzden gitmeden önce size iş geldiğinde bir Google Maps'i açın. Haritalardan bir bakın. Sizi nereye gönderiyorlar? Araştırmanız gerek. Bu gerçekten yapabileceğiniz en önemli şeylerden bir. Madde 5, yani son maddemiz program ücreti. Evet, çok güzel. Şimdi bir miktar koyacağız. Koymak zorundasınız. Ama benim size tavsiyem şu. Kendi paranızla rezil olmayın. Yeriz ne demek istiyorsun? Arkadaşlar, bir sürü şirket var ve bundan tekabül bir sürü de program ücreti duyacaksınız. Mesela bazı programlar diyordum, bazı program ücretleri konuştuğum zaman gayet ucuz, yani normal Ankara'daki bir şirketten daha farklı bir şirket ve daha ucuz. Yani bayağı bir ucuzluk fark ediliyordu. Bazı programlar da bilindik bir şirket, bir tık daha pahalı, yani $100 vesaire, $150 daha pahalı dolarla. 2021 yılında $2.900 diye ben duydum. O yüzden iyi para. Benim size tavsiyem arkadaşlar, bu ucuz da olsa, pahalı da olsa, yani şöyle bir algı yok. Ucuz olan kötü, pahalı olan çok iyi diye bir şey yok. Araştırmamız gerekiyor. Neden önce? Şöyle bir karşılaştırma yapalım. $2.000 program, $1.500 program. Size tavsiyem, program ücretini vermeden önce şirkete de, paraya da, yaptıklarına da bir bakın. Ücreti, şirket, oradaki çalışanlar size güven veriyor mu? Yani siz gidip konuştunuz danışmanla ya da biriyle, baktınız size güven veriyor mu? Yoksa böyle kaytarmaya mı çalışıyor? Hani lafı döndürüyor mu? Yani insanız, hissederiz değil mi? İlk başta bir bakın. Yani mesela $2.000 çok iyi, ucuz, yani iyi. Diğer programı karşılaştınız ama
size içinize sinmedi. Ya da bu aynı şey $2.900 program ücreti için de geçer. Yani ben yaşadığım için mesela böyle gittim konuşuyorum. Biri olduğumu yani kaideye aldığını göstermedi arkadaşlar. Ve programı bana anlatmıyor. Ya ben diyorum ki bakın ben gittim. Hani bilmeyen bir insan yok. Ben bunu deneyimledim. Ben vizeye ne zaman gideceğim? Ben size bu kadar para vereceğim ama bana açıklamanız gerek. Ama kadın hiçbir şekilde çok komik yani. Böyle bir kendine açıklama gereksinimine girdi. Ben sormazsam kadın açıklamıyor. Yani diyor mesela işler ne zaman geliyor? İşler diyor bana Nisan'da falan geliyor. Daha iş Nisan'da geliyorsa zaten 2 ay sonra ben şeye gideceğim. O da bir gıcık oldum. Ya açıkçası yani dedim kadın bizi tınlamıyor dedim arkadaşıma. Gidelim. Etkilemesi lazım. Yani mesela girdiniz. Girdim mesela ben kadının odasına. Hiç etkilenmedim. Yani kadın bir havalara girdi, bir hallere girdi. Ve bu programa çok tanınmış bir şirketti bu arada. Hissetmedim yani dedim kalkıp gideyim. Çok acayipti. Yani bana ne güven verdi ne beni etkiledi. Reklamını güzel yapamadı. Reklamını size güzel yapması lazım. Yani mesela şu normal bir kupa. Ben bunu satmak istiyorum size. Bunu size güzel bir şekilde reklamını yapmam lazım değil mi? Doğal olarak. Ama ben size yapmıyorsam ya işte kupa içiyorsun böyle bir şey yok. Yani böyle desem ya bunu anlatıyor binlerce kupa var. Ama bunu gerçekten özelliklerini tabii varsa normal bir kupa da. Yani size bunu güzel reklamını yapamazsam siz de doğal olarak etkilenmezsiniz ve almazsınız. Öyle düşünün. Program ücreti şirketten şirkete, den ile değişiyor arkadaşlar. Bazı programlar gerçekten ucuz, $2.000 gibi. Bazı programlar şu anki fiyat $2.900. Biraz pahalı geliyor kulağa ki öyle. Pahalı ama ucuzun kötü olduğu anlamına gelmiyor bu. Pahalının da iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bu tamamen sizin yine gitmeden önce araştırmalarınıza ve yorumlar nasıl? Yani bu kadar para koymuş kişiler, sizden önce kişiler. Yani pişman mı? Dönütler nasıl? Program ücreti açısından çok önemli. O yüzden lütfen gitmeden önce bunlara dikkat edin. Şimdi tüm videoyu özetlemek gerekirse arkadaşlar. Bu videoda size work and travel yapmadan önce, work and travel ile Amerika'ya gitmeden önce dikkat etmeniz gereken 5 maddeden bahsettim. Bunlardan ilki acenta yani şirket bulmak. Lütfen buna dikkat edin. İkincisi İngilizce seviyeniz. Üçüncüsü buna bağlı olarak işiniz için araştırma yapın dedim. Dördüncüsü ise eyalet seçimi yani gideceğiniz yer çok önemli. Özellikle çevresi. Bu hem ikinci iş bulma hem ulaşım hem de oradaki yaşam masraflarınız açısından sizi gerçekten etkileyecek bir şey. Çünkü haftalar para alamayacaksınız ve kiranız, depozitonuz vesaire her şey sizin cebinizden çıkacak. O yüzden büyük yerlere gitmek istiyorum ben Los Angeles'ın göbeğinde çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Fakat bunun parasını da sizden ilk haftalar çıkacağını hatta işinizden de zaten vergiler de ona göre kesileceği için dikkat etmeniz gerek. Hatta program ücretleri açısından varsa aklınıza takılan yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ricky say something.